Risk almayı sever misin? Peki senin için hangisi daha önemlidir? Kazanmak mı yoksa kaybetmemek mi? Bu soruyu ilk kez duyuyorsan belki içinden şöyle demiş olabilirsin. Barış, ne fark eder ki? Aynı şey değil mi? Kazanmak istiyorsam zaten kaybetmemek de isterim. Ama mesele tam olarak burada başlıyor. Çünkü psikoloji bize şunu söylüyor. Kazanmak istemekle kaybetmemeye çalışmak aynı şey değildir. Hatta çoğu zaman taban tabana zıt iki zihinsel sistemdir. Bir insan kazanmak istiyorum dediğinde başka bir enerjiyle hareket eder. Kaybetmemeliyim dediğinde başka bir enerjiyle. Birincisinde büyüme vardır, ikincisinde tehdit vardır. Birincisinde imkan vardır, ikincisinde savunma vardır. Birincisinde cesaret vardır, ikincisinde korku vardır. Mesela sana iki seçenek sunsam. Birinci seçenek kesin olarak 1.000 lira kazanacaksın. İkinci seçenek yazı tura atacağız. Kazanırsan 2.000 lira alacaksın. Kaybedersen hiçbir şey almayacaksın. Birçok insan bu araştırmada garanti olan 1.000 lirayı seçiyor. Çünkü kazanç alanında insan çoğu zaman güvenli alanı sever. Şimdi tabloyu biraz değiştirelim. Birinci seçenek kesin olarak 1.000 lira kaybedeceksin. İkinci seçenek yazı tura atacağız. Kaybedersen 2.000 lira kaybedeceksin, kazanırsan hiç kaybetmeyeceksin. Bu kez birçok insan riske girmeye daha yatkın oluyor araştırmalara göre. Neden? Çünkü kayıp alanına geçtiğimizde beyin başka türlü çalışıyor. Kayıptan kaçmak için normalde almayacağı riskleri alabiliyor. İşte Daniel Kahneman ve Amos Tversky'nin ortaya koyduğu beklenti teorisinin en çarpıcı taraflarından biri bu. İnsan kaybı kazanca göre çok daha güçlü hisseder. Yani 1.000 lira kazanmanın sevinciyle 1.000 lira kaybetmenin acısı aynı şiddette değildir. Kayıp çok daha yakar. Kayıp daha çok iz bırakır. Kayıp daha çok zihnine yapışır. Ve bu sadece para için geçerli değildir. İlişkilerde de böyledir. Konu statü olduğunda da böyledir. Sosyal medyada da böyledir. İtibarda da böyledir. Bir insan 100 tane güzel yorum alır, bir tane kötü yoruma takılır. Bir gün içinde 10 tane şey yolunda gider, bir tane tersliğe kafası takılır. Bir ilişkide yıllarca sevgi görür, bir kırıcı cümleyi zihninde defalarca döndürür. Bir fırsat gelir ama beyni şunu sorar. Ya kaybedersem, ya rezil olursam, ya terk edilirsem, ya başarısız olursam, ya param biterse, ya hasta olursam, ya kontrolü kaybedersem. Sevgili dost, bugün Bilinçaltı Kodlar serimizin 19. videosunda bunu konuşacağız. Beynin neden çoğu zaman güzeli değil de kötüyü önce gördüğünü konuşacağız. Negatiflik yanlılığını konuşacağız. Kayıp korkusunu konuşacağız. Öğrenilmiş çaresizliği konuşacağız. Aklımıza kolay gelen şeyleri neden daha gerçek zannettiğimizi konuşacağız. Ve zihnin endişe döngüsünde neden aynı karanlık senaryoyu tekrar tekrar oynattığını konuşacağız. Ama bunu sadece psikoloji olarak bırakmayacağız. İnançla, tasavvufla, vesveseyle, hüsnü zanla, tevekkülle, şükürle ve tefekkürle de bağlayacağız. Çünkü insan zihnini anlamadan kalbini yönetemez. Ve kalbini yönetemeyen insan çoğu zaman korkularının yönettiği bir hayat yaşar. 5 bölümde konuşacağız. Ben hazırım. Sen de hazırsan, çayın kahven hazırsa hadi gel başlayalım. Birinci kod, kayıp korkusu kazanç arzusundan daha yüksek sesle konuşur. Az önce de bahsettiğim bir araştırma vardı hani. Kayıp korkusu kazanç arzusundan daha yüksek sesle nasıl konuşur? Daniel Kahneman ve Amos Tversky'nin çalışmaları çok önemli bir şey gösteriyor bize. İnsan zihni kazanç ve kaybı aynı terazide tartmıyor. Kayıp daha ağır geliyor. Bu yüzden insanlar bazen daha iyi bir hayat kurmak için adım atmazlar. Çünkü kazanacakları şeyden çok kaybedebilecekleri şeylere odaklanırlar. Bir iş kurmak ister ama aklı şuraya gider. Ya batarsam, ya elimdekini de kaybedersem. Bir video çekmek ister, ya insanlar dalga geçerse. Bir ilişkiyi onarmak ister, ya reddedilirsem. Bir eğitime başlamak ister, ya yine yarım bırakırsam. Bir değişim yolculuğuna çıkmak ister, ya eski halime dönersem. Bak, burada çok ince bir şey var sevgili dost. İnsan bazen tembel olduğu için durmaz. Kaybetmekten korktuğu için durur. Bazen cesaretsiz değildir. Beyni kaybın acısını abarttığı için kendini korumaya almıştır. Ama sorun şu. Kayıptan kaçmak için hiç adım atmazsan bu kez hayatını kazanma ihtimalinden de mahrum bırakırsın kendini. Bir insan sadece kaybetmemek için yaşarsa zamanla büyümeyi de bırakır. Çünkü her büyüme biraz risk ister. Yeni bir şey öğrenmek eski beceriksizliğini
görmeyi gerektirir mesela. Yeni bir işe başlamak başarısızlık ihtimalini göze almayı gerektirir. Bir ilişkiyi derinleştirmek incinme ihtimalini göze almayı gerektirir. Sahneye çıkmak görünür olmayı göze almayı gerektirir. Cesaret ister yani. İnancımıza tevekkül tam da burada çok önemlidir. Tevekkül hiçbir risk almamak değildir. Tevekkül tedbirini alıp sonucu Allah'a bırakabilmektir. İnsan elinden geleni yapar. Çalışır, hazırlanır, düşünür, planlar. Sonra sonucu kontrol etme takıntısını bırakır. Çünkü her şeyi garantiye almaya çalışan insan çoğu zaman hayatı da ıskalar. Burada kendine şu soruyu sor. Ben gerçekten istemediğim için mi duruyorum yoksa kaybetmekten korktuğum için mi? Eğer cevap ikincisi ise şunu hatırla. Kayıp ihtimali var diye büyüme ihtimalinden vazgeçmek başka bir kayıptır. Bu arada burada bahsettiğim çalışma Nobel ödüllü bir çalışmaydı. Her videoda olduğu gibi açıklama kısmında bütün bilimsel araştırmaların kaynaklarını belirteceğim. İkinci kod, zihin güzeli değil, tehlikeyi önce görür. Psikolojide buna negatiflik yanlılığı denir. Yani olumsuz şeylerin zihinde daha güçlü yer etmesi. Bu aslında bir yönüyle hayatta kalma mekanizmasıdır. Atalarımız için ormanda güzel bir çiçeği fark etmemek büyük bir sorun olmayabilirdi. Ama çalıların arasındaki yırtıcıyı fark etmemek ölümcül olabilirdi. Bu yüzden beynimiz tehlikeyi hızlı görmeye ayarlıdır. Çünkü bizi hayatta tutmak ister. En önemli önceliği budur. Ancak modern hayatta bu sistem bazen bizi yorar. Çünkü artık ormanda yırtıcı aramıyoruz. Ama beyin yine de tehdit arıyor. Bir mesaj geç geldiğinde bana kızdı mı? Bir toplantıda biri yüzünü buruşturduğunda ya beni beğenmedi mi? Bir paylaşım az beğeni aldığında artık kimse benimle ilgilenmiyor mu? Bedende küçük bir belirti olduğunda ya ciddi bir şeyse gibi sorular sorar kendi kendine ve hemen tedbir almak ister. Bir kişi soğuk davrandığında beni artık sevmiyor mu? Böyle sorular sorar. Beyin çoğu zaman en güzel ihtimali değil de en tehlikeli ihtimali öne çıkarır. Ve insan bunu gerçek zanneder. Oysa bazen düşündüğün şey sezgi değil, negatiflik yanlılığıdır. Bazen içinden gelen ses hakikat değil, eski tehdit sisteminin alarmıdır. Bir örnek düşün, bir video paylaştın, 100 tane yorum geldi. 99'u güzel, bir tanesi kırıcı ya da sert bir eleştiri. Akşam yatağa girdiğinde hangisini düşünürsün? Eğer kendini bu konuda eğitmediysen, hazırlamadıysan emin ol o bir negatif yorumu düşünürsün. Çünkü zihin güzeli arşivler ama kötüyü alarm dosyasına koyar. İşte burada şükür çok büyük bir zihinsel eğitimdir. Şükür sadece Allah'ım teşekkür ederim demek değildir. Şükür dikkati eksikten nimete çevirmektir. Zihin sürekli olmayana, eksik olana, riskli olana gider. Şükür ise zihni bilinçli olarak var olana getirir. Nefesim var, ailem var. Bugün hala adım atabilirim. Bir dostum var, bir sofram var, bir imkanım var. Bir kapı kapandı ama başka kapılar aralanabilir. Şükür, negatiflik yanlılığına karşı kalbin dikkat eğitimidir. Bu yüzden ikinci kodumuz şu. Zihin tehlikeyi önce görür ama sen dikkatini eğitebilirsin. Bugün lütfen kendine şunu sor. Ben şu an gerçeğin tamamını mı görüyorum yoksa sadece tehdit olanı büyütüyorum? Ve sonra bilinçli olarak 3 tane nimet say. Gerçekten seve seve şükredeceğin 3 tane nimet. Göreceksin duyuların değişmeye başlayacak. Çünkü bazen karanlık ışık olmadığı için değil de göz sadece karanlığa alıştığı için büyür. Üçüncü kod, bilinçaltı bazen geçmiş yenilgiyi bugünün kaderi zanneder. Martin Seligman ve arkadaşlarının çalışmalarıyla psikoloji literatürüne giren bu kavram yani öğrenilmiş çaresizlik bize şunu anlatır. Bir canlı tekrar tekrar kontrol edemediği olumsuz durumlarla karşılaşırsa daha sonra çıkış yolu olduğunda bile denemeyi bırakabilir. Yani sorun sadece çaresiz olmak değildir. Çaresizliği öğrenmek ve insan hayatında bu çok sık görülür. Bir çocuk defalarca denemiştir ama duyulmamıştır. Sonra büyür. Artık konuşabileceği insanlar olsa bile susar. Bir öğrenci defalarca geçici başarısızlık yaşamıştır. Sonra iyi bir yöntem bulsa bile ben zaten yapamam der. Bir insan ilişkilerde çok incinmiştir. Sonra güvenilir biriyle karşılaşsa bile kalbini açamaz. Bir kişi defalarca kilo vermeyi denemiştir. Sonra yeni bir yol mümkün olsa bile ben zaten sürdüremem der ya da diyebilir.
Burada bilinçaltı şunu söyler. Geçmişte olmadıysa şimdi de olmaz. Ama bu her zaman doğru mudur? Hayır, hatta çoğu zaman doğru değildir. Geçmiş sadece bir veriden ibarettir. Kaderin hükmü değildir. Daha önce yapamamış olmak hiçbir zaman yapamayacağımız anlamına gelmez. Daha önce kırılmış olmak bir daha sevilmeyeceğimiz anlamına da gelmez. Daha önce bazı başarısızlıklar yaşamış olman sende başarı kapasitesi olmadığı anlamına gelmez. İnancımızda ümitsizliğe teslim olmamak çok güçlü bir damardır. Çünkü yeis yani ümitsizlik insanın kalbini kapatır. İnsan ben bittim dediğinde aslında çoğu zaman imkanları değil, kendi deneme cesaretini kapatır. Tasavvufta da insanın halden hale geçebileceği anlatılır. Bugünkü halin son halin değildir. Bugünkü zorluğun son hüküm değildir. Bugünkü düşüşün kalkışın başlangıcı olabilir. Öğrenilmiş çaresizliğin panzehri büyük laflar değil, küçük kontrol alanlarıdır. Bugün tamamen değiştiremeyeceğin şeyler olabilir ama küçük bir alan vardır. Bir telefon açabilirsin, bir sayfa okuyabilirsin, bir yürüyüş yapabilirsin, bir özür dileyebilirsin, bir destek isteyebilirsin, bir nefes alıp cevap vermeyi erteleyebilirsin. Bilinçaltına yeniden şunu öğretmen gerekebilir. Benim etki alanım var. Çünkü insan etki alanını fark ettikçe çaresizlik çözülmeye başlar. Sevgili dost, üçüncü kodumuz şu. Bilinçaltı bazen geçmiş yenilgiyi bugünün kaderi zanneder. Ama sen küçük kanıtlarla ona yeni bir kader yazmaya başlayabilirsin. Ve tam da bu yüzden ben 21 günde zihnini formatla challenge eğitimini sadece bir motivasyon programı olarak görmüyorum. Çünkü mesele hadi yaparsın demek değil. Mesele zihnine her gün küçük ama gerçek kanıtlar vermek. Biz bu eğitimde yani sabah 5.30 kulübünde erkenden kalkmak, güne bilinçli başlamak, düşünceni, sözünü ve davranışını aynı hizaya getirmek üzerine çalışıyoruz. Ve bilinçaltına her gün şunu gösteriyoruz. Ben eski otomatik kodlarımla yaşamak zorunda değilim. Ben küçük adımlarla yeni bir kimlik inşa edebilirim. Eğer sen de bu videoda anlattığım gibi geçmişteki başarısızlıkların, ertelemelerin ya da yarım bırakmaların bugünkü kaderin olmasını istiyorsan 21 günde zihnini formatla eğitimi tam da bunun için var. Detayları açıklamaya bırakacağım, linki de bırakacağım. Dilersen incele, önceki katılımcıların yorumlarını bir oku ve sen de bu yolculuğa benimle çıkmak istersen rezervasyonunu yaptır. Dördüncü kod, zihin sık duyduğunu sık olacak zanneder. Yani bulunabilirlik kestirmesi. Kahneman ve Tversky'nin anlattığı bu mekanizma kabaca şunu söylüyor. Aklımıza kolay gelen şeyleri daha yaygın, daha olası, daha gerçek zannederiz. Mesela uçak kazası haberlerini üst üste gördün. Uçağa binmeden önce zihnin şöyle der. Ya düşerse? Oysa istatistiksel olarak risk çok düşüktür. Ama haber zihninde taze olduğu için ihtimal büyük görünür. Bir dönem sürekli hastalık videoları izlersin, sonra bedenindeki en küçük belirti senin için büyümeye başlar. Bir dönem sürekli aldatma hikayeleri dinlersin, sonra kendi ilişkilerinde de her şeyi şüpheyle okumaya başlarsın. Bir dönem ekonomik kriz haberleriyle yaşarsın, sonra her adımda gelecek korkusu büyür. Beyin şunu karıştırır. Aklıma kolay geliyor demek ki çok oluyor. Ama hayır. Bir şeyin aklına kolay gelmesi onun gerçek ihtimalinin yüksek olduğu anlamına gelmiyor. Sosyal medya çağında bu çok kritik. Çünkü algoritmalar sana dünyayı olduğu gibi göstermiyor. Seni tutacak, korkutacak, öfkelendirecek, meraklandıracak şeyleri tekrar tekrar gösteriyor. Faydası varmış, zararı varmış önemsemiyor. Sen de bir süre sonra dünyanın tamamını o ekran zannedebilirsin. Oysa ekran hakikatin tamamı değildir. Burada inançla bağlantısı da çok güçlü. Bizim geleneğimizde zan meselesi vardır hani. Her akla gelen düşünceye hakikat muamelesi yapmamak gerekir der büyüklerimiz. Her duyduğuna teslim olmamak gerekir der. Her korkuyu gerçek sanmamak gerekir der. Vesvese de böyle çalışır. Bir ihtimali büyütür, sonra tekrar ettirir, sonra zihninde büyüyen şeyi hakikat gibi gösterir. Bu yüzden insan neye maruz kaldığına çok dikkat etmelidir. Ne izliyorsun? Kimleri dinliyorsun? Hangi haberleri sürekli takip ediyorsun? Hangi hikayeleri zihnine alıyorsun? Çünkü zihin beslendiği şeyle düşünür. Yani dördüncü kodumuz şu. Zihin sık duyduğunu sık olacak zanneder. Bu kodu kırmak için kendine şu soruyu sorabilirsin. Bu gerçekten yüksek bir ihtimal mi? Yoksa son günlerde buna çok maruz kaldığım için mi bana büyük görünüyor? Ve gerekirse zihnine diyet yaptır. Sadece bedenine değil,
Zihnine de temiz bir beslenme gerekir. Çünkü kirli bir maruziyet temiz düşünceyi zorlaştırır. Beşinci kodumuz endişe bazen çözüm değil, kontrol yanılsamasıdır. Buna rumination yani zihinsel geviş getirme denir. Sürekli kaygı üretme. İnsan zihni bazen bir problemi çözmek için düşünür. Bu güzeldir ama bazen çözemediği halde aynı düşünceyi tekrar tekrar döndürür. Gece yatağa girersin, zihin mahkeme kurar. Ya şöyle olursa, bunu söylemeseydim, ya yarın kötü geçerse, ya o kişi yanlış anlarsa, ya para yetmezse, ya hasta olursam, ya başarısız olursam. Saatler geçer ama ortada çözüm yoktur. Sadece tekrar vardır. İnsan burada kendini düşünüyormuş gibi zanneder ama aslında çoğu zaman düşünmüyordur. Dönüyordur. Tefekkür başka bir şeydir. Ruminasyon yani endişe üretmek başka bir şeydir. Tefekkür insanı hakikate, hikmete, çözüme ve Allah'a yaklaştırır. Endişe ise insanı aynı karanlık odanın içinde döndürür. Tefekkürden sonra kalpte genişleme olur, endişeden sonra yorgunluk olur. Tefekkürden sonra bir adım belirir, bir kapı açılır, endişeden sonra aynı yerde kalırsın. Bu ayrım çok önemli. Çünkü bazı insanlar endişeyi sorumluluk zanneder. Ben düşünmezsem kötü bir şey olur der. Ben kaygılanmazsam tedbirsiz kalırım der. Ama tedbir başka, endişe başka. Tedbir seni eyleme götürür. Endişe çoğu zaman seni tüketir. Tevekkül burada yine devreye girer. Tevekkül düşünmemek değildir. Tedbirini alıp gücünün yetmediği kısmı Allah'a havale etmektir. Sen kapını kilitlersin, bu tedbirdir. Ama sabaha kadar ya yine de hırsız girerse diye zihnini kemirmek şüphedir, tereddüttür, endişedir ve seni hiçbir yere götürmez. Sen çalışırsın, bu tedbirdir ama sonuç gelene kadar kendini felaket senaryolarında yakmak zihnin tuzağıdır. Yani sevgili dost, beşinci kodumuz şu. Endişe çözüm değil, kontrol yanılsamasıdır. Bu kodu kırmak için 3 soru bırakacağım sana. Birincisi, bu düşünce beni bir çözüme götürüyor mu? 2, şu an benim etki alanımda olan bir adım var mı? 3, ben bu konunun hangi kısmını Allah'a bırakmalıyım? Eğer bir adım varsa at. Eğer şu an atılacak adım yoksa zihinsel işkenceyi iyi bir şey zannetme. Bazen bırakmak da bir olgunluktur. Bazen bırakmak da özgürlüktür. Ve gel şimdi toparlayalım. Bugün şunu konuştuk. Beyin çoğu zaman seni mutlu etmek için değil, hayatta tutmak için çalışır. Bu yüzden kaybı büyütür ya da kayıp ihtimalini. Tehlikeyi önce görür. Geçmiş yenilgileri bugüne taşır. Aklına kolay gelen şeyi gerçek ihtimal zanneder ve endişe döngüsüyle kontrol hissi üretmeye çalışır. Ama insan sadece beyninin otomatik alarm sisteminden ibaret değildir. İnsanın kalbi vardır, aklı vardır, iradesi vardır, imanı vardır, farkındalığı vardır ve insan zihnini eğitebilir. Kayıp korkusu geldiğinde şunu sorabilir. Ben kaybetmemek için mi yaşıyorum yoksa büyümek için mi? Negatiflik yanlılığı geldiğinde şunu sorabilir. Gerçeğin tamamını mı görüyorum, sadece tehdidi mi? Öğrenilmiş çaresizlik geldiğinde şunu sorabilir. Bugün benim küçük etki alanım ne? Yani ne yapabilirim şu anda? Akla kolay gelen korkularla baş başa kaldığında şunu sorabilir. Bu gerçekten olası mı yoksa çok maruz kaldığım için mi büyük görünüyor? Endişe döngüsü geldiğinde şunu sorabilir. Bu beni çözüme mi götürüyor yoksa sadece tüketiyor mu? Ve bütün bunların üzerinde bir kalp eğitimi vardır. Hüsnü zan. Hüsnü zan yani iyiyi beklemek, şükür, sahip olduklarını görmek, tefekkür, hikmetleri yakalamak, tevekkül, gerekeni yapıp ona ısmarlamak, dua, bağını koparmamak. Yani insanın zihninden geçen her düşünceye teslim olmaması gerekir. Her korkuya hakikat dememesi gerekir. Her vesvesenin peşinden gitmemesi gerekir. Her karanlık senaryoya inanmaması gerekir. Çünkü vesvese zihnin karanlık senaryosu. Tevekkül ise kalbin o senaryoya teslim olmamasıdır. Bugün kendine şunu sor sevgili dost. Benim beynim en çok hangi kötü senaryoyu büyütüyor? Kaybetmek mi, reddedilmek mi, başarısız olmak mı, yalnız kalmak mı, yetersiz görünmek mi, kontrolü kaybetmek. Sonra şunu sor. Bu korkuya teslim olmadan bugün atabileceğim en küçük adım nedir? Çünkü bazen özgürlük korkunun hiç gelmemesi değildir. Korku geldiğinde direksiyonu ona vermemektir. Unutma, beyin kötüyü önce görebilir. Ama sen sadece beyninin alarmı değilsin. Sen
O alarmı fark edebilen, yeniden anlamlandırabilen ve daha yüksek bir bilinçle adım atabilen bir insansın. Kod değişirse kader değişir. Ve bu bölümün kodu şu: kötü ihtimali görmek zorunda kalabilirsin ama ona teslim olmak zorunda değilsin. Eğer buraya kadar izlediysen, videoyu beğendiysen ama beğen tuşuna henüz basmadıysan belki bunu yapmayı düşünebilirsin. Henüz abone değilsen belki abone olmayı da düşünebilirsin. Eskiden hiç hatırlatmazdım bunları ama gerçek şu ki YouTube algoritması bunları çok önemsiyor ve eğer beğeni butonuna basarsan, bu videodan aklında kalanları ya da paylaşmak istediklerini yorumlar kısmına yazarsan bence çok daha fazla insana ulaştırabiliriz. Ve unutma, bu kanal sadece senin gelişimin için var. Sadece fayda üretmek için var. Bitirirken bir hatırlatma da yapmak istiyorum. Bunu kendim için bir borç biliyorum. Biliyorsun, dünyanın birçok yerinde ama özellikle Doğu Türkistan ve Filistin'de ve özellikle de Gazze'de çok büyük bir zulüm var. Yani biz artık o olaylarla ilgili videoları izlemeye bile tahammül edemezken 70 yıldan uzun süredir ama özellikle de son birkaç yıldır Gazze'de inanılmaz bir zulüm var, katliam var, soykırım var. Bunu belki de durdurmaya gücümüz yetmeyebilir. Ama buna karşı göstereceğimiz tutum bizim elimizde. Bu olanları bol bol paylaşabiliriz. Başkalarının da uyanmasını sağlayabiliriz. Onlar için bol bol dua edebilir ve başkalarının da dua etmesini hatırlatabiliriz. Bütçemiz nispetinde onlara yardım gönderebiliriz ve en önemlisi belki de boykot yapabiliriz. Çok soylu bir duruştur boykot. Ben bu yapılanlardan beriyim demektir. Benim param asla mazlumların üzerine bomba olarak, zulüm olarak yağmayacak demektir. Ben buna razı değilim demektir. Sonucu değiştiremeyecek olsam bile yine de benim duruşum, benim inancım, benim insanlığım bunu gerektirir demektir. Bence hepimizin üzerine düşen böyle bir sorumluluk var. Yeni bir videoda görüşene kadar kendine çok iyi bak. Birkaç haftadır kitap özeti hazırlayamıyordum ama çok büyük ihtimalle bu pazar muhteşem bir kitapla kitap özetlerine de devam edeceğiz. Sevgiler, selamlar.